Merhaba arkadaşlar, RLV TV'nin 29. bölümü hoş geldiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, yani gerçekten bu tamamen benim fikirlerim olacak bir video. Yani hani Gözün abla maalesef tabii ki burada değil, Allah rahmet eylesin. Ama ben de sizin göndermiş olduğunuz dertlere inşallah derman olacağım. Dertlerimize geçelim o zaman. Evet, birinci derdimiz, şöyle bir mesaj geldi bana arkadaşlar. Kadir Diz 1 kullanıcımızdan, Twitter üzerinden göndermiş bana. Ah be Robi abim, bir kızı sevdim diyor. Yaşadığı yerdeki caddeyi resmini çizmiş kendisi ama sonra beni sevmediğini söyledi. Tekrardan silmek zorunda kaldım ya diyor. Ve o kadar büyük çizmiştim ki tüm caddeye kaplamıştım diyor. Keşke tekrardan silmeseydin ama yine de neyse, işte sen onu sevdiğini zaten gösterdin. Bence o yeterlidir yani ve inşallah yani daha çok iyi bir insana zaten layık olabilirsin, kim bilir, ama bakalım yani. Gelecekte ne var kimse bilmez ama yine de sevgiyle kal yani. Biri bana yazmış ki, Robi abi ben sanırım biseksüel olabilirim. Fakat kendisi ailesiyle, kardeşleriyle konuşamamış, yani konuşamadığını düşünüyordur. Ve o arkadaş şunu söylemek istiyorum. Bu arada bu tarz mesajlar bana hep geliyor. Onun için bunu genel olarak hani eşcinsel olduğunuzu düşünüyorsanız veya hani biseksüel olduğunuzu düşünüyorsanız eğer, şöyle bir şey var, anlıyorum. Yaşadığımız şartları bu tarz mesajları, bu tarz böyle söylentileri aslında müsait olmayabilir. Ama ben şöyle bir şey düşünüyorum gerçekten. Neden müsait olmadığını düşünüyorum. Çünkü aslında kimse konuşmuyor. Ama sizin kuşağınız, yani aslında benim kuşağım, generation, ben zaten konuşabiliyordum böyle bir şey zaten. Arkadaşlarımla çok rahat böyle şeyler konuşabiliyorduk. Siz de aslında bu tarz şeyleri de konuşabilirsiniz bence. Ve şunu da unutmayın, yani zaten hani siz nasıl doğduysanız da öylesiniz. Yani hiçbir zaman o değişmeyecek zaten. Sen çok mutsuz hissediyorsanız zaten kendinizi bu konuyla ilgili, en iyisi gidip en yakın arkadaşlarınla konuş. Söyleyebilirsiniz yani hani böyle bir şey var diye. Ve eminim ki o söyleyeceğin arkadaşı tamamen destek çıkacak. Zaten destek çıkmazsa bana söyle, ben de gidip bir konuşayım falan. Ama son olarak şunu söylemek istiyorum, yani senin sevdiğin zaten doesn't matter, yani fark etmiyor. Zaten sen mutlu ol, hayatını yaşa ve sevgiyle kal. Şimdi şöyle mesajlar geliyor. Aslında birçok mesaj böyle geliyor. Sınavlarla ilgili mesajlar. O kadar çok geliyor ki. Şunu söylemek istiyorum. Öncelikle sınavlar evet çok önemli bir şey. Fakat sizin hayatlarınız da aslında çok önemli. Aslında sizin mutluluğunuz çok önemli. Ve evet, ne kadar çalışabiliyorsan çalışın arkadaşlar gerçekten. Yani zaten elinden geleni yapın. Hani sınavlarını bırakın falan demiyorum ama şuna da çok önem vermeniz gerekiyor. Sizin de bir hayatınız var ve gidip böyle bir dolaşın, arkadaşlarınızla çay keyfi yapın, işte AVM'lere çıkın, işte alışverişlerinizi yapın, yani onu unutmayın yani. Çünkü ama ne kadar çok çalışıyorsanız o kadar çok da eğlenmeniz lazım arkadaşlar. Sadece bir kez böyle bir şey olacak, sınav dönemi olacak ama o da zaten bitecek. Önemli olan da sizin eğlenmeniz, yani sizin böyle hayatın tadını çıkarmanız arkadaşlar. Robi'cim, ben şimdi sana derdimi anlatırım, anlat, dinliyoruz. Kısaca özlemek gerekirse işsizlik. 5 yıl boyunca emek verip üniversiteyi bitirdikten sonra aylardır evde oturmak zorunda kalmak. Mesleğim orman mühendisliği. Aslında çok önemli bir iş bence de. Ama maalesef özel sektörde çok imkan olmadığı için edindiğim bilgi ve belgeler şu an pek bir işe yaramıyor. Yani bence sen şu an biraz umutsuza kapmışsın kendini. Fakat koskoca bir dünya var arkadaşlar yani. Ve senin okumuş olduğun şey var ya, bölümü. Atıyorum İngiltere, Amerika, Kanada, Türkiye, hatta Avustralya, o kadar çok ülke var ki senin gibi insanları isteniyor, yani isteniyorsunuz yani gerçekten. Sadece ne yapman gerekiyor biliyor musun? Sadece skilled based migration diye bir şey var. İnternette araştır ve puanlama sistemleri oluyor. Mesela İngiltere'de var, Avustralya'da var, işte Kanada'da var özellikle. Ve senin okumuş bölümü özellikle hani çok yeni çıkan bir şey bu. Onlar zaten anında alırlar seni bence gerçekten. Tutkun varsa, yani herhangi bir şeye karşı tutkun varsa ve sevda varsa, sen yapabilirsin yani. Mesela bana bak, yani ben işte çocukken ben yurt
dışında yaşamak istediğimi düşünüyordum. Ben yabancı bir dil öğrenmek istediğimi sürekli söylüyordum. Ve o kadar emek gösterdim ki, o kadar çok çaba gösterdim ki bak şu an neredeyim. Türkiye'deyim ve Türkçe konuşuyorum yani. O kadar tutkun varsa gerçekten herhangi bir şeye karşı yaparsın yani. O kadar basit yani. Ve korkma yani. Yaparsın. Kesinlikle yapabilirsin. Hadi. Umarım dertlerinize İnşallah dertlerinize çözüm bulmuşumdur. Ama arkadaşlar ne olur mu ne olur dertleriniz üst üste gelirse unutmayın sadece Ctrl Alt Delete yapmanız yeterlidir. Ctrl Alt Delete sadece ona yapacaksınız o kadar. Evet arkadaşlar hala dertlerinizi gönderebilirsiniz. Dediğim gibi Twitter veya aslında bu şeyin altında yorumlar yazabilirsiniz. Ben de inşallah derman bulacağım. Videoyu beğendiyseniz like atın. Çok sevinirim. Aynı zamanda abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Subscribe. Abone olun. Abone olsana. Hadi abone ol. Subscribe. Abone olun.